şehre gerçekten bayıldım. Sıra sıra pencereli bir sürü evler. Arnavutluğa gelip de buraya uğramamak olmaz. Gerçekten çok güzel bir şehir. Herkese selamlar. Balkanlar turuma hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydır Arnavutluk ülkesindeyim. Şu anda da Berat şehrindeyim. İlk durağımız başkent Tiran'dı. İkinci durağımız İşkodra. Ve şu anda da üçüncü durağım olan Berat şehrindeyim. Berat şehri arkamda gördüğünüz şehir. Binbir pencereler şehri. Aslında rivayete göre binbir pencereler şehri olarak geçiyor. Fakat gerçekten de binbir pencere var mı bilmiyorum. 2400 yıllık şehri Osum Nehri ikiye bölüyor. Arkamda gördüğünüz bu nehir Osum Nehri. Ve bu köprü de Osmanlı döneminde kullanılan, o dönemlerde de bulunan bir köprü. Yani tarihi bir köprü. Hem Gorica hem Mangalem tarafında hiçbir ev birbirinin güneşini kesmeyecek şekilde özel inşa edilmiş. Üst üste bindirilmiş. Ve karşıdan baktığınızda da bütün pencereleri görebiliyorsunuz. Evlerin mimarisi ve ortada akan nehriyle bizim Amasya'mıza çok benzediği söyleniyor. Şehir 3 mahalleden oluşuyor. Şu anda bulunduğum mahalle Mangalem. Karşıda gördüğünüz mahalle Gorica mahallesi ve bir tane de yukarıda Kala mahallesi. Şehri size şöyle özetleyebilirim aslında. Sağlı sollu olarak iki mahalleden oluşuyor. Yukarıda da bir kale ve bu kalenin içinde de bir yaşam var. Yani dünya üzerinde yaşamın sürdüğü nadir kalelerden birisi bu. Şu an içinde yaşayan insanlar var. Restoranlar, oteller, evler var hala da normal bir şekilde. Halk orada yaşamını sürdürebiliyor. Aşağısı çok derin. Şurası su dolu. Zamanında su kuyularını bu şekilde, yani suları burada biriktirip bütün kaleye dağılımını buradan sağlıyorlarmış. Bayağı korkunç görünüyor ama şu an. Şöyle görüyorsunuz, evler var. Yani hala yaşam devam ediyor burada. İnsanların evleri var. Kalenin içinde şöyle bir meydan da var. Restoran da var. Bu desenler onların yöresel desenleriymiş aslında. Restoranta geldik. Menüler. Şöyle bir yemek yemeye geldik şimdi. Acıktık. Lezzetleri nasıl, neler var? Onlara bir bakacağız. Menüyü göstermek istiyorum. 1 euro 123 leke denk geliyor. Artık siz buradan hesaplayın ona göre. Gayet uygun ama bence fiyatlar. Yani mesela şu 2 euroya 2 kişilik bir tabak geliyor. Kişi başı 9-8 liraya falan geliyor. Gayet böyle turistik bir yerde uygun bir fiyat bence. Oo, çok This is a mixed plate. Here it's house made balls. Salad, it's salad Balkan salad. Balkan salad. No Greek salad. Okay. It's Balkan Balkan salad. salad. It's this is here. It's Fergus in Albania. This is Fergus. Fergus. And it's Fergus. fried food and cheese. Do you know in Turkey we have a menemen? It's the same like this. Yeah. This is his beans, big beans. Big beans, yeah. Yeah. This is his burek with cheese and spinach. This is 3. Dolma? Paprika. Yes. Yes, dolma. Dolma. Yes.
Yes. Şöyle bir rakı getirdiler ikram. Bu rakı bizim rakıyla aynı isme sahip ama aynı rakı değil, daha farklı. Bunlar kesinlikle suya karıştırmıyorlar, sek içiyorlar. Tadı da bizdeki gibi değil, daha farklı bir tadı var. Böyle bir ikram getirdiler yani. Bu şehrin tamamı bir müze sayılıyor. Yani bildiğiniz bütün şehir bir müze olarak geçiyor. UNESCO'nun Dünya Mirasları listesinde yer alıyor bu şehir. Şehri gezdim. Karşı tarafını, burasını, kalesini, her yerini gezdim ve her adımımda sanki bir müzede geziyormuşum gibi hissettirdi şehir bana. Gerçekten de boşu boşuna müze şehri dememişler yani. Tarihine gelecek olursak milattan önce 500-600 yıl kadar geriye dayanıyor bu şehrin tarihi. İlk olarak İliryalılar tarafından kuruluyor. İliryalılar Arnavutların ataları, özgürler ülkesi olarak geçiyordu. O dönemlerde başlamış tarihi. Milattan 500-600 yıl önce, yani 2500 yıllık bir tarihi var bu şehrin. İliryalılardan sonra Bizanslar, Bulgarlar, Sırplar, en son olarak da tabii ki Osmanlı buralarda hüküm sürmüş. Sokak araları Arnavut kaldırımlarıyla hala Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyor şehir. Osmanlı zamanında Arnavutların taş işçiliğinde çok iyi olduklarını görmüş. O yüzden de taş işçiliğini hep Arnavutlara vermiş. Yani taş ustaları, işte taş, yol, beton, duvar işçiliklerini hep Arnavutlara vermişler. Bu arkamda gördüğünüz yukarıya doğru uzanan yolun da aslında adı, bizdeki isim var ya, Arnavut kaldırımı dedikleri. Bu Arnavut kaldırımı dedikleri mesele yukarıya doğru uzanan yollara, taştan yollara Arnavut kaldırımı derlermiş. Şehirde hem camiler hem kiliseler ayakta kalmış. Yani her iki dinden, farklı dinden insanlar bu şehirde sorunsuzca saygı çerçevesi içerisinde yaşamını sürdürebilmiş anlamına geliyor bu da. Halen daha bir yanda çanlar çalarken bir yandan ezan okunabiliyor. Ayrıca bizi Berat seyahatimiz boyunca ağırlayan Ansel Otel'e de çok teşekkür ederim. Eğer Berat'a gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle gönül rahatlığıyla önereceğim bir otel. Tabii ki bu şehrin tarihini de içeriden yaşıyorsunuz. Yani bu gördüğünüz evlerin içinde konaklıyoruz aslında. O da insana ayrı bir güzel hissettiriyor. Ki burada çok güzel ağırlandık. Sabah kahvaltılarından tutun Elbasan tavasına kadar. Burada bir ablamız var. Kendisi Arnavut. Çok güzel Türkçe biliyor. Bize güzel bir Elbasan tava yapmıştı. Elbasan tava da buranın yöresel yemeklerinden birisi. Merhaba abla. Hoş geldin canım. İyiyim. Siz nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün Elbasan tava mıydı? Evet. Nasıl bir şey oluyor Elbasan? Kuzu eti, tereyağı, pirinç, yoğurt. Yumurta, tereyağı. Güzel bir karışım. Merak ettik. Evet. Hazır. Sen yapıyorsan güzel olur. Abla hazırlamış. Şöyle Elbasan tava. Buranın Elbasan diye bir şehri var. Oranın aslında yöresel yemeği. Gerçekten çok iyi görünüyor. Merak ettim tadına. Tadına baktım. Gerçekten enfes. Böyle yoğurtlu. Hafif ekşimsi tat veriyor. Kuzu etiyle. Gerçekten harika. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak, videolarımı beğenip yorumlar kısmında fikir ve düşüncelerinizi belirterek bana ve seyahatlerime destek olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.